Ben Sivas Safik Yalıncak köyünde doğdum. Anadolu Aleviliğindeki tekke kültürü içinde açıkçası çocukluğumda o içinde geçti. Babam aynı zamanda halk ozanıydı, dedeydi. Babaannem ocağın anasıydı. Babaannem Hakk'a yürüdükten sonra da annem devraldı o işi. Çünkü Alevilikte kadın ya da erkek kişi kimliği çok fazla belirgin değildir. İkisini birbirine eşitlemek açısından ama belirgin değildir. Genelde can kavramı üzerine durulur. Kente gittiğimizde, köyden, evden ilk çıkıp şehre gittiğimizde insanların bana Alevi olduğunu sakla dediklerini hatırlıyorum. Niye saklıyorum falan tarzı bir yapıdaydım ve tabii din dersleriyle ortaokulda karşılaştım. Namaz kılmam gerektiğini söyledi hoca bana. Ben bunu bilmiyorum ama isterseniz semah dönerim dedi. Ve suratımın ortasına yediğim şaplağı hiç unutamam mesela. Sen benimle dalga mı geçiyorsun kafir diye. O zaman öğrendim ben Aleviliğin saklanması gereken bir şey olduğunu. Ama yapmadım. Yapamadım daha doğrusu. Alo, alo. Kimse yok ki. Ben bir ablam var. Başka kimse görmedim. İstanbul'dan Ankara'ya gidiyoruz. 8 Kasım'da saat 10'da Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde bir eylem var. Bu eylemin konusu eşit yurttaşlık haklarımızla ilgili. Alevilerin cemevlerinin Kültür Bakanlığı'na bağlanması kararı aldı devlet. Ama Aleviler bunu reddediyorlar. Çünkü Alevilik bir inançtır ve anayasadaki diğer inançlarla aynı statüde ve aynı haklara sahip olma talebindelerdi. Türkiye'de Alevi olmak genel olarak aslında Anadolu'nun her köşesinde çok fazla olup devlet nezdinde olmayan bir inanç topluluğu olmak demek. Ben özellikle bu meclise gelecek yasa tasarısına kanıp devletin yağlı pilavına gidecek olanlara sesleniyorum. Hak olan burasıdır. Bakın Aleviler burada. Aleviler bir şeyi reddediyor. Aleviler kendilerinin sokulmak istenilen o kalıbı reddediyorlar. Çevremde Alevi hak mücadelesi içindeki kişilerin Alevilerde analık makamı azalıyor. Posta oturan kadın eskisi kadar fazla değil. Görünür yok. Dolayısıyla bu konuda sen bir şey yapmalısın söyleniyordu. Biz o zaman bir cem yapalım dedik. Kadıncık Ana'ya da ithafen. Onun da süreyi devam ettirelim, onun ismini devam ettirelim. Kadın erenlerin de ismini devam ettirelim diye bir cem yaptık. Semahlarınız saf ola, gönülleriniz af ola. İsteğinizi, dileğinizi hak Muhammed Sünni İslam'ın asimilasyonuyla kadın posta oturmaz diyen dedeler bile var. Çünkü onlara göre Sünnileri kızdırmamak lazım. Bu yüzden zaten analar posta oturmuyor. Çünkü analara bir alan yok. Ama işte bu dönemde 5 kişiysek bir sonraki kuşakta 15 kişi olacak. Bir sonraki kuşakta 25 kişi olacak. Bu kadınlar bu makamını alacaktır mutlaka. Ben Sevim Yalıncak Sultan Ocağı'ndan. Bugün hep beraber cem birleyeceğiz. Post sahipleriyiz. Bize rızalığınız var mıdır? Hayır. Rızalığınız var mıdır? Hayır. Rızalığınız var mıdır? Aleviler ya da Alevi inancı bir gün bu yeryüzünden silinecekse bu hayatın doğal akışıyla olacak bir şeydir ki zaten yine sahipleri kalır. Alevilik adı olmayabilir ama Alevilik yine yaşar zaten. Rızalıkla yaşar, lokmayla yaşar, güzellik öğretisiyle yaşar, kadın erkek eşitliğiyle yaşar. Mutlaka yaşar. Adı olmaz ama kendi mutlaka olur.